Selam dostlar. Sovyet Yolculuğu kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Yolculuğumuzun bu durağında sizlerle Sovyetler Birliği'nde psikoloji ve psikiyatri alanındaki gelişmelere, bu bilimlerin nasıl bir toplumsal rol oynadığına, bireylerin ruhsal dünyasının sosyalist sistem içinde nasıl ele alındığına ve Sovyet insanının ruh dünyasına birlikte göz atacağız. Psikoloji, bugün bile sıkça bireyin iç dünyasına indirgenen kişisel sıkıntılara odaklanan bir alan olarak görülüyor. Ancak Sovyetler Birliği bu bilimi çok daha geniş bir çerçevede ele aldı. Burada psikoloji sadece bireysel sorunları çözmek için değil, yeni bir insan modeli yaratmak, toplumu dönüştürmek ve bireyin potansiyelini insanların ortaklaşmasına sunmak için kullanıldı. Sovyetler için insan yalnızca ruhsal sorunları olan bir organizma değil, üretime katılan, dayanışma içinde yaşayan, kendini ve toplumu dönüştürme kapasitesi olan bir varlıktı. İşte bu yüzden Sovyetler Birliği'nde psikoloji ve psikiyatri Batı'daki gibi sadece klinik odalara sıkışmadı. Sovyetler Birliği yalnızca ekonomik ve teknolojik alanda değil, insanı dönüştürme ve geliştirme konusunda da büyük hedefler koymuştu. Eğitimden çalışma hayatına, ordudan sanata kadar birçok alanda aktif ve yön verici bir rol oynadı. Sovyet bilim insanları psikolojiye nasıl yaklaşıyordu? Psikiyatri, Sovyet sağlık sisteminin neresindeydi? Sovyet vatandaşları ruhsal destek ihtiyaçlarını nasıl karşılıyordu? Ve en önemlisi, Sovyet psikolojisinin bize bıraktığı kalıcı miras neydi? Sovyetler Birliği'ni değerlendirirken sıkça kullanılan klişelerden, Soğuk Savaş döneminin tek taraflı propagandalarından uzak durarak meseleyi kendi tarihsel bağlamı içinde ele alacağız. Çünkü Sovyet psikolojisi sadece bir bilim tarihi meselesi değil, aynı zamanda insanı anlamaya, onu toplumsal bağlam içinde ele almaya yönelik ciddi bir çabanın ürünüdür. Hazırsanız Sovyetlerin insan ruhuna dair bu özgün yolculuğuna birlikte başlayalım. Sovyetler Birliği'nde psikoloji, kapitalist dünyadakinden oldukça farklı bir şekilde gelişti. Sovyet psikoloji bilimi güçlü bir kuramsal temele dayanıyordu. Bu bilim, bireyin zihinsel gelişimini anlamaya çalışırken toplumsal etkileşimi merkezine aldı. Yani Sovyet psikolojisi, bireyin sadece iç dünyasına değil, toplumsal koşullarla etkileşimine odaklanan bir anlayışla şekillendi. Bu alandaki en önemli isimlerden biri Lev Vygotsky'ydi. Vygotsky, bireyin zihinsel gelişiminin sosyal etkileşim yoluyla oluştuğunu savundu. Ona göre çocuk tek başına değil, rehberlik ve ortaklaşa etkinlikler sayesinde gelişir. Onun yakınsal gelişim alanı adlı bu kuramı, Sovyet eğitim sisteminden işyerlerine kadar birçok alanda uygulanmıştır. Bir diğer önemli isim ise Alexey Leontiev'di. Leontiev, insanın davranışlarını açıklamak için etkinlik kuramı adlı kuramı geliştirdi. Bu etkinlik kuramı, insanın davranışlarının biyolojik içgüdülerden çok toplumsal faaliyetlere bağlı olduğunu ortaya koydu. Yani insanın psikolojisini anlamak istiyorsak, onun ne yaptığına, nasıl çalıştığına ve bu faaliyetlerin toplumsal anlamına bakmamız gerekir. Alexander Luria ise nöropsikolojinin öncüsüydü. Beynin işleyişiyle zihinsel süreçleri ilişkilendiren araştırmalar yaptı. Onun geliştirdiği bazı test yöntemleri bugün bile Batı dünyasında kullanılmaktadır. Sovyet psikolojisi bireyi anlamaya çalışırken onu yalnız bırakmadı. Her birey toplumsal bağlam içinde ele alındı. Sovyet psikolojisi yalnızca bireyin içsel dünyasını değil, onun üretim ilişkileriyle ve kolektif faaliyetlerle kurduğu bağı da analiz etmeye çalıştı. Bilim insanları kuramları geliştirirken sağlık sistemi ruh sağlığını korumak için nasıl örgütlendi? Şimdi bu konuyu biraz konuşalım. Sovyetlerde psikiyatri yalnızca hastalıkların tedavisi için değil, toplumun ruh sağlığını korumak için de örgütlenmişti. Özellikle 1930'lardan itibaren psikiyatri, Sovyet sağlık sisteminin ayrılmaz parçası haline geldi. Öncelikle şunu söyleyelim, psikiyatrik hizmetler tüm Sovyet yurttaşlarına ücretsiz olarak sunuluyordu. Mahalle düzeyinde açılan sağlık ocaklarında erken tanı ve önleyici tedavi uygulamaları yaygınlaştırıldı. Örneğin Moskova'daki Serbsky Enstitüsü hem klinik tedavi hem de psikiyatri alanında araştırmalar yapan son derece önemli bir kurumdu. Leningrad'daki Bekhterev Enstitüsü ise grup terapileri, davranışsal tedaviler ve nörofizyolojik laboratuvar çalışmalarıyla tanınmaktaydı. Dünya Savaşı sırasında askerlerin morali için cephe psikologları son derece önemli görev yürüttü ve bu psikologlar büyük roller oynadılar. Savaş sonrası dönemde ise milyonlarca travmalarla başa çıkmak için kapsamlı psikiyatrik destek sistemleri oluşturuldu.
Bu travma tedavilerinde iş terapisi, sanat terapisi gibi o dönemdeki en yenilikçi yöntemler kullanıldı. Sovyet işyerlerinde psikolojik destek birimleri bulunuyordu. Büyük fabrikalarda görev yapan psikiyatristler, işçilerin stres düzeyini düşürmek ve iş verimini artırmak için çalışırdı. İşçi yorgunluğunu azaltmak için vardiya planlaması, dinlenme odaları, spor ve kültür kulüpleri gibi etkinlikler düzenlenirdi. Sovyetlerdeki bu anlayışlar, psikolojiyi yalnızca kriz durumlarında değil, gündelik hayatın içinde de etkin bir bilim haline getirmişti. Peki, gündelik hayatın psikolojisi nasıl örgütlendi? İşte sıradaki başlık. Sovyet psikolojisinin en dikkat çekici yönlerinden biri, bireyi toplumsal bağlamı içinde ele almasıydı. Sovyet yurttaşının ruhsal ihtiyaçları yalnızca bireysel sorunlarla değil, toplumsal dayanışma ile birlikte değerlendiriliyordu. Sovyetlerde kolektif, yani ortaklaşa yaşam çok önemliydi. Gençler, Komsomol gibi örgütlerde aktif rol alır, birlikte üretir, tartışır ve öğrenirdi. Bu aidiyet duygusu, bireylerin ruh sağlığını destekleyen bir unsur haline gelmişti. Okullarda görevli psikologlar çocukların gelişimini takip eder, yaratıcı etkinlikler ve sosyal programlarla öğrencilerin kişilik gelişimini desteklerdi. Okullarda rehber psikolog zorunluluğu vardı, çeşitli sosyal programlarla yaratıcı drama, kooperatif oyunlar gibi etkinliklerle çocuklara destek verilirdi. Gençlik kampları gibi yaz tatili programları çocukların hem eğlenmesini hem de toplumsal değerlere uyum göstermesini hedefliyordu. Doğa etkinlikleri, grup çalışmaları, sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinlikler bu gençlik kamplarının vazgeçilmeziydi. Kadınların ve annelerin ruhsal sağlığı da Sovyetlerde son derece önemliydi. Hamilelikten itibaren rehberlik sunan kadın doğum ve çocuk poliklinikleri Sovyet sağlık sisteminin önemli bir parçasıydı. Apartmanlarda görev yapan psikoloji alanındaki mahalle komiteleri sosyal ilişkileri canlı tutar, yalnızlaşmanın önüne geçerdi. Çünkü Sovyet sistemi bireylerin yalnız kalmasını değil, kolektif bir bilinçle toplumsal hayat içinde var olmasını istiyordu. Elbette bilim ve ideoloji arasındaki denge de tartışmasız değildi. Şimdi diğer bölümde bu dengeye yakından bakalım. Sovyetler Birliği'nde her zaman bilim ile ideoloji arasında hassas bir denge kurulmuştu. Psikoloji, kimi dönemlerde ideolojik müdahalelere uğramış olsa da genel anlamda bilimsel özgünlüğünü korumayı başardı. Pavlov'un refleksoloji kuramı, Sovyet psikolojisinin resmi çizgisi haline geldi. Davranışsal yaklaşımlar desteklendi, içe dönük açıklamalar geri planda bırakıldı. Ancak bu durum Sovyet psikologlarının yaratıcı çalışmaları engellemedi. Psikoloji, özgür bilimsel bir alan olarak kalmaya devam etti ve birçok Sovyet üniversitesinde güçlü kürsüler oluştu. 1960'larda açılan Moskova Devlet Üniversitesi Psikoloji Fakültesi deneysel çalışmalar için güçlü bir merkez haline geldi. Bu dönemde psikoloji, pedagojiden ergonomiye kadar pek çok alanda işbirliği geliştirdi. Özellikle Sovyet uzay programında kozmonotların ruhsal hazırlığı ve stresle başa çıkabilme becerileri psikologlar tarafından değerlendirildi. Bu da psikolojinin yalnızca teorik değil, pratik ve stratejik bir bilim olarak ele alındığını göstermektedir. Çok sayıda bilimsel dergide yayınlanan psikoloji alanındaki makaleler bu bilimin akademik yönünü canlı tuttu. Uluslararası bilim çevreleri de bu yayınları takip etti. Psikoloji sosyalist bir temelde ele alındı ama üretkenliğe asla engel olmadı. Aksine geliştirdi ve Sovyet psikolojisi hem teorik hem de uygulamalı anlamda dünya biliminde kalıcı etkiler bıraktı. Bazı batılı kaynaklar Sovyet psikolojisini ideolojiye kurban edilmiş bir bilim olarak göstermeye çalışsa da Sovyetler Birliği'nde bu alanda üretilen bilgi ve yöntemler bugün bile eğitim ve klinik psikoloji alanında etkisini sürdürmektedir. Peki tüm bu Sovyet psikolojisindeki tarihsel miras bugün bize ne anlatıyor? Final bölümünde konuyu toparlayalım. Peki bütün bu çalışmalar bize ne bıraktı? Öncelikle Vygotsky'nin sosyal gelişim kuramı bugün dünya genelinde eğitim fakültelerinde öğretiliyor. Öğrenmenin sosyal temelli olduğu fikri günümüzün en etkili pedagojik yaklaşımlarından biri haline gelmiştir. Alexey Leontiev'in etkinlik kuramı, kullanıcı deneyimi araştırmalarından iş analizlerine kadar birçok alanda hala kullanılmaktadır. Alexander Luria'nın geliştirdiği nöropsikolojik testler, günümüzde nörolojik bozuklukların teşhisinde kullanılan standartlardan biri haline geldi. Sovyetler Birliği'nin psikiyatriyi ücretsiz ve erişilebilir hale getirmesi, günümüzde Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği toplumsal ruh sağlığı politikalarıyla örtüşmektedir.
Bugün küresel psikoloji literatüründe sosyal çevre, sınıf, üretim ilişkileri gibi kavramların daha çok tartışılmasında Sovyet yaklaşımının büyük etkisi vardır. Sovyetlerde psikoloji, insanın daha iyi, daha üretken, daha toplumsal bir varlık haline gelmesini hedefliyordu. Bu bakış açısı yalnızca tedaviye değil, gelişime odaklanıyordu. Psikoloji, Sovyetlerde bir sorun çözme bilimi değil, bir insanı anlama ve geliştirme sanatı olarak da konumlandı. Ve son olarak Sovyet psikolojisi bize şunu öğretti: İnsan sadece bireysel bir varlık değildir. Onun ruhu, içinde yaşadığı toplumla, üretim ilişkileriyle, kolektif hafızayla bütünleşir. İyilik halinin toplumsal dayanışmayla güçlendiği fikri, modern psikolojinin en önem verdiği alanlardan biridir. Evet dostlar, bu videoda sizlere Sovyetler Birliği'nde psikoloji ve psikiyatri konularını özet şeklinde anlatmaya çalıştım. Sovyetler Birliği'nde psikoloji ve psikiyatri yalnızca bilimsel değil, toplumsal bir projeydi. Bireyin ruhsal sağlığı, onun üretkenliğiyle, aidiyet duygusuyla ve toplumla kurduğu bağla birlikte ele alındı. Bugün hala Sovyet psikologlarının kitapları okunuyor. Düşünceleri ders kitaplarında yer alıyor. Çünkü insanı yalnızca bir vaka olarak değil, potansiyeli olan bir varlık olarak gördü. Bugün de biliyoruz, insanı anlamak toplumu dönüştürmenin ilk adımıdır. Ve bu bakış açısı sadece sosyalizme değil, insanlığa dair bir inanca dayanır. Eğer buraya kadar izlediyseniz artık Sovyet psikolojisinin günümüz insanına, yani aslında size kattığı değerleri artık daha net biçimde anlamışsınızdır. Bu video sizin için faydalı olduysa beğenmeyi ve Sovyet Yolculuğu kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sovyet Yolculuğu kanalımızda hem Sovyetleri ve hem de tüm dünyadaki dünya sosyalist hareketleri konu alan belgesel tadında pek çok video yayınlıyorum. Diğer belgesel videolarımıza göz atmak isteyen dostlar için de sağ üstte listeyi bırakıyorum, oradan izleyebilirsiniz. Sovyet bilimine dair şimdiye kadar pek çok video hazırladım. Bundan sonra da çok sayıda konu hazırlanmayı bekliyor. Hangi konuları merak ediyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Diğer videolarda tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın, dayanışmayla kalın.